Evet, liposuction yaptırmak istiyorsanız insan derisi ile araba kapısı arasındaki ilişkiyi çok iyi anlamanız lazım. İkisi arasındaki benzerliği bilirseniz olacağınız liposuction ameliyatında neyi beklemenizin doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Peki, video bununla ilgili. Ne demek istiyorum? Bakın, şimdi liposuction olmak isteyen hastalar niye geliyor bize? Vücudundaki yağlanmalardan kurtulamamışlar. Bunları çöpe atmak istiyorlar. Bunlardan tamamen vedalaşmak istiyorlar. Ve geliyor diyor ki ben vücudumdaki bütün yağları alın. Hepsini alın gidin. Bir daha bunları görmek istemiyorum. Yalnız vücuttaki bütün yağların alınması noktasında büyük bir yanılgı var. Bakın zaten sizin organlarınızın etrafındaki, kaslarınızın arkasındaki yağlanmaya hiç kimse müdahale edemez. O yağlanma sadece diyetle, sporla, sizin çabanızla ortadan kaybolacak olan bir problemdir. Zaten o kısmına şu an girmiyorum. Bizim burada odaklandığımız konu sizin hemen deri altınızdaki yağlanmalarla ilgili olarak ne yapılacağıdır. Peki, videonun başında söyledim. Arabanın kapısıyla insan vücudu nasıl bir ilişkisi var ki? Liposuction öncesi bunun mantığını anlamam gerekiyor. Bakın, yüzeyin direncini arttırmak diye bir kavram vardır mühendislikte. Ne demek bu? Arabanızın kapısını eğer hiç ilgileniyorsanız ya da gördüyseniz tamir ederken o kapının dışını açtığınızda, ki sadece kapı değil, kaputun da birçok bölgesinde vardır bu. Açtığınızda içeride ara ara raf böyle çubukların, metal çubukların dizildiğini görürsünüz. Bu neden? Dışarıdan gelecek olan bir darbede direkt olarak yüzeyler birbiri üstüne çökmesin diye arada destekler vardır. Bunlara T demiri denilir. Hatta yolda giderken arabanızın ön camına taş çarpmaya başladığı zaman ne yaparsınız? Elinizi cama koyarsınız. Elinizi cama koyduğunuz zaman ne olur? Taşın kuvveti gelip cama çarptığı anda o kuvvet yayılırken camı kırmasın diye siz orada bir direnç gösterirsiniz. Bu binaların kolonu gibidir. Binalardaki o düzlemin altında ne kadar çok kolon varsa tavana, o düzleme çok ciddi bir destek verecektir. Tavanın direncini arttıracaktır. Bunların hepsi T demiri mantığıyla olan şeylerdir. İnsan vücudunda da şöyle size saçma bir şey çizdim. Biraz kötü bir çizim. Evet. Deri. Bu derimizin üst kısmı. Tamam mı? Derinizin üst kısmı ve buradaki sizin yağlanmanız. Ve bizim vücudumuzda deri yapısında bizim küçük küçük fibrotik bantlarımız var. Fasya gibi, ligaman gibi fibrotik yapılarımız var. Ve bu yapılar aynen o az önce sözünü ettiğim T demiri mantığıyla derinin direncini oluşturuyor. Ve bunun arasında yağ dokumuz bulunmakta. Derinin hemen altındaki yağ dokusuyla derimizin derinliklerindeki yağ dokusu birbirinden farklıdır. Bu üst taraftakiler daha nispeten küçük olan yağ dokuları bu septaların arasına hapsolmuş şekildedir. Ve hatta size şöyle söyleyeyim. Mesela çok zayıf insanlarda da selülit görebiliyorsunuz. Hani selüliti oluşturan şey oradaki yağ dokularıydı ya. Ama çok zayıf insanlarda o zaman selülit nasıl oluyor? Çünkü şu odacıklara hapsolmuş olan yağların küçük azıcık şişse bile şurada küçük küçük çıkıntılar yapıyor. Pütür pütür bir görüntüye sebep olabilir. Alın size selülit. Bu septaların altında daha büyük organizasyonlar var. Elbette bunların da arasında lifler, fibrotik yapılar, duvarlar var ama bu derinin üstündeki kadar değildir. Şimdi liposuction yapılacağı zaman liposuction hastalarında hedef olan yağ dokusu bu derinlerde biriken yağ dokusu olmak zorundadır. En altta da tabii sizin kas planınız var. Ona hiç değinmiyorum bile. Kasla derinin arasındaki ama derin plandaki yağ dokuların alınması gerekiyor. Ama hastalar geliyor diyor ki liposuction hastaları bu yağların hepsi gitsin. Ya da bazen öyle hastalar geliyor ki bak burada yağım var. Dokunuyorsunuz orada yağ vesaire hiçbir şey yok. Yani hayal ettiği şey sadece şu derinin altında hissettiği yağlı tabaka, ince tabaka. Bunun bile gitmesini istiyor. Ama unutmayın. Şu tabakadaki yağların alınması için liposuction kanalının burada gezdirildiğinde siz şu septalara yani o T demirlerine zarar veriyorsunuz. Ve incecik burada bir derinin kalmasını hayal ediyorsanız eğer bu hayatınızda yapacağınız en büyük hatadır. Çünkü o kadar çok örneğini görüyoruz ki derinin en üst katmanına kadar buradaki yağların da alınması elbette mümkün. Burada incecik derinin de bırakılması mümkün.
Hatta bunu Weiser'la, argon plazmayla, J plazmayla ya da bir takım radyo frekans cihazlarıyla bu derini sıkılaştırmaya çalışılsa bile şuradaki T demiri mantığıyla oluşan septaların, duvarların direncini asla ve asla oluşturamazsınız. Hele ki dokularınızda biraz gevşeklik de varsa, yağ aldıktan sonra da o zeminde deri fazlası da biraz bile olma olasılığı varsa bu cilt kendini bırakmaya başlıyor ve çok erken yaşlarda çok yaşlı birisinin derisi gibi gözükmeye başlar. Yüzeydeki o liposakşına bağlı dalgalanmalar demek istemiyorum. Bu dalgalanmalardan daha farklı deformite. Liposakşına bağlı dalgalanma denilen şey şuradaki derin yağları alırken bazen cerrahtan kaynaklanıyor, bazen kullanılan yöntemden kaynaklanıyor. Bazı yerlerde yağ kalıyor, bazı yerlerde çok alınıyor. O zaman ne oluyor? En üstte bir dalgalı görüntü oluyor. Bakın bu dalgalanma başka bir şey. Buradaki yağ aldığınız zamanki oluşan deformite daha başka bir şey. Dediğim gibi özellikle derinizde hele ki biraz da fazla olacaksa aslında bir karın germeye mesela uygunsunuz ama karın germe olmadınız, tuttunuz cildin altındaki şu noktaya kadar bu yağları almaya kalktınız ve bu şuradaki septalarda zarar verseniz yere iğrenç bir deriyle karşılaşacaksınız. Bu kaçınılmaz bir şey. Erken dönemde olmayabilir belki. O ödemli dönemini çok sevebilirsiniz de. Aa, ne kadar güzel oldu, hiçbir şey yağım kalmadı da diyebilirsiniz. Ama süreç içerisinde inanılmaz derecede hızlı bir yaşlanma sürecine gireceksiniz. O yüzden liposuction'da beklentinizi gerçekten mantık seviyesinde tutmanız son derece önemli. Derinin de bir yağ tabakasına ihtiyacı var. Ki bu yağ tabakası dediğim gibi sadece bir yağ değil, içerisinde özel bir örgüsü var. Bu derinin tokluğunu, tazeliğini o sağlayan yapı budur. Siz bunu da harcamaya başlarsanız, bunu da aldırmaya başlarsanız deri tamamen iflas edecek ve kalitesi tamamen bozulacaktır. Bakın bununla beraber bizim derimiz sonuçta terliyor ve yağlanıyor. Bu terlemeyi ve yağlamayı sağlayan şey aynı zamanda bu katmandaki ince sinir uçlarıyla ve buradaki ter bezleri ve yağ bezlerinden kaynaklanıyor. Sizin bu bölgedeki deriye çok yaklaştığınız zaman oluşturduğunuz travma buradaki olayı yöneten sinirlere de küçük küçük zarar verecektir. Ciddi zarar verecektir. Aynı zamanda buradaki bezleri de o kadar çok, çünkü teknolojik cihazlar Weiser'la argonla o kadar çok yüzeye yaklaşılıyor ki buradaki ter bezlerinizde, sizin yağ bezlerinizde bunların hepsi de zarar görüyor. Deri kalitesi gerçekten de hasta geliyor 30-35 yaşında, derisine bakıyorsunuz 60 yaşında bir insan derisi gibi. O kadar çok örneği var ki bunun. Lütfen buna dikkat edin. Yani liposuction güzel bir ameliyattır ama bunu tadında yapmak lazım. Çok da böyle işi zorlamaya başladığınız zaman gerçekten boku çıkabiliyor. Yani bu hesabı çok iyi yapın. Bu işin mantığını çok iyi düşünün. Her şeyi cerrahiyle halletmeye çalışmak yerine belki yaşamsal diyet anlamında, spor anlamında yaşamınızı birazcık da şekillendirmeye çalışırsanız, liposuction'da mantık çerçevesinde yaparsanız bu ameliyatlardan çok daha büyük keyif alırsınız ve çok uzun vadede en azından zararını görmezsiniz. Keyifli ve genç kalmaya devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu travma cildi çok yaşlandıran bir travma. Bunun birçok örneğini gördüğüm için bu videoyu yapma ihtiyacı duydum. Lütfen tartışalım. Sorularınız varsa aşağı yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.